Avrupa'da İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden 3 tane ülke var. Bir tanesi Belçika, ikincisi Avusturya, üçüncüsü İspanya. Türk radyomuz var burada, Belçika'da. Adı ne? Gold Radyo. Antep yöresine özgü beyran çorbası. Burada sadece burası yapıyormuş. Dokunmak kesinlikle yasak. Burada 72,5 millet görmek mümkün. Belçikalıların da zaten çoğu ateist olduğu için çok bir ibadete önem vermiyorlar. Has Pizzeria, Payitaht, Brüksel Restoran, Lale Pide, Çankaya, Hatay Künefe, Nihal Fırın. Herkese merhabalar. Arkadaşların yanından ayrıldım. Belçika'da bir ev partisi yapmıştık Brüksel'de. Şimdi bir hostele geldim, böyle bir hostele. Brüksel 5. Bu meşhur dokunulan heykelmiş Brüksel'deki. Ben de dokunayım. Çok da dokunmak istemiyorum mikrofon. Her gün yüzlerce insan dokunuyor. Şu anda arkadaşlar Cengiz abiyle beraberiz. Belçika'da yaşıyor kendisi. 30 yıldır Brüksel'de. Merhaba. Şimdi bir artisanal çikolata yapan bir yere geldik. Belçika çikolatalarının yapıldığı ve teşhir edildiği güzel bir mağaza burası. Mağaza görevlisinden izin aldık. Şimdi çekim yapıyoruz. Zeytin gibi böyle koymuşlar buralara. Belçika'nın çikolataları çok ünlüymüş. Ben de bilmiyordum. İsviçre geliyordu aklıma direkt. Ama Belçika'da çok farklı çeşitte çikolata varmış. Bunun sebebi de Belçika'nın eskiden sömürdüğü Afrika ülkelerinden getirdiği çikolatalar. Böylece çikolata endüstrisi burada çok gelişmiş. Aslında sömürdüğü ülkeler. Hangi kakao, çikolata değil de burada ham madde olarak. Buradaki Belçika çikolatasının olmaması en büyük sebebi en az içerisinde %30 oranında en az kakao bulunması. Standardı bu. Ama onun üstünde envai çeşit çikolata lezzetleri var. Aklınıza ne geliyorsa, hangi malzeme geliyorsa ondan yapılmış çikolatalar var. Bunlar da peynire benziyorlar. Beyaz çikolata, siyah çikolata. Üstünde böyle şeker taneleri olanlar. Belçika'nın bir özelliğini daha öğrendim. Avrupa'nın en çok konser yapılan bölgesiymiş. Az önce de dışarıda bir canlı müzik yapılıyordu. Evet, şimdi nereye gidiyoruz abi? Gofre yedin mi? Gofre nedir? Belçika gofre. Gofret mi? Gofre, evet. Yok, yemedim. Waffle deniyor ya, waffle. Ha, o mu? Evet. Biz ona gofre diyoruz. Waffle gofre. Şu gofre yazıyor. Gofre Brüksel yazıyor ya. Evet. Tamam ya, bizim arkadaşlar yedi dün. Ben yemedim. Ben böyle şekerli şeyleri pek yemiyorum. Belçika'daki nüfusun, yaşayan Türklerin nüfusunun büyük bir bölümü Afyon, Emirdağ bölgesinde yaşayan arkadaşlar yaşıyor. Ve bunların büyük bir kısmı da Brüksel'de yaşamakta. Değişik olarak Gent, Anvers, Namur, Brüksel çevresinde dağılmış olarak yaşıyor. Türk nüfusunun %50'si Afyon Emirdağ bölgesinden demiştik. Diğer %50'si de aşağı yukarı Kayseri ve diğer illere mensup arkadaşlar. Burası merkez katedral olarak geçiyor. Ama buradaki kralların öldükten sonra gömüldükleri kilise, katedral daha başka yerde. O da kralın evinin bulunmuş olduğu binanın yanında. İstersen oraya da gidebilirsin. Şu büyük bina ne peki? Burası Bank Nasyonel. Nasyonel Bank, Merkez Bankası dediğimiz Belçika Merkez Bankası'nın binası. Ha, Belçika Merkez Bankası. Paralar Avrupa'da, Almanya'da basılıyor. Frankfurt'ta değil mi? Frankfurt'ta basılıyor. Evet, gittim oraya da. Arabada her şey Türkçe mi yazıyor? Tüm çevreye Türkçe'ye çevirdim. Ha, Türkçe'ye çevirdim. Radyomuz, Türk radyomuz var burada, Belçika'da. Adı ne? Gold Radyo. Gold Radyo. Yağmurlar. Buradan aracın renkleri değişiyormuş. Şimdi mor oldu. Pembeye gitti.
şuradaki renkler değişiyor. Gece çok belli oluyor. Gündüzleyin o kadar çok belli olmuyor. İç aydınlatma. Güzel. Evet, bu en güzeli gibi. Çok renkleri denedim. Ha. Siyahla mavi güzel gidiyor. Bu arada Hollandalılar Belçikalıları beğenmiyormuş. Çünkü Hollandalıların konuştuğu Hollandacayla burada konuşulan Flemish arasındaki farktan dolayı. Fransızlar da Belçikalıları beğenmiyorlarmış. Çünkü onlar da yine dilden kaynaklı olarak konuşulan Fransızcayı, buradaki Fransızcayı beğenmiyorlarmış. Yani neydi o? 90 nasıl söyleniyordu abi? 90. 90 80 artı 10 Hı. olarak söylüyor Fransızlar. Hı. Belçikalılardan nonant olarak sadece 100 olarak konuştukları için rakamları onlardaki aradaki farklılıkları beğenemiyorlar. Bence Belçikalılar daha mantıklı söylemişti. 90 yani direkt 90'da geç. Sablon denilen bir meydan var. Konserler yapılıyor. Kilisesi, etrafındaki tarihi antikacıların olduğu dükkanlar, alışveriş merkezleriyle beraber Belçikalıların en çok rağbet ettiği bölge. Burası da gençlerin Akşamleyin vakit geçirdikleri Grand Place'ın üstündeki meydan. evet. Buraları akşamleyin bu aralarda çok gece hayatı da meşhur diskoteklerle. Aşağı yukarı Brüksel'in en canlı olan bölgelerinden bir tanesi. Vallahi ilk etapta ben hiç beğenmemiştim Brüksel'i ama zamanla gezdikçe beğenmeye başladım biraz. Burada 72,5 millet görmek mümkün. 72,5. Her milletten insan görebilirsin. Buçuk hangisi abi? Artık onu çingeneler diyorlar Türkçe'de de. Çingeneler de çok burada. O her yerde çok ya. Romanyalı çingeneler çok. Onlar genelde zengin çingeneler diyelim. Burası da bir müze. Belçika'nın en büyük müzelerinden bir tanesi. Bütün binalar çok güzel. Maşa Amini. Ha, İranlı kadın bunu biliyorum. Onun adını yazmışlar. Burada bir Dışişleri Bakanlığı'nın bir sarayı var. Edmond Sarayı. Onun içerisinde çok güzel. Zamanında girmiştim ben. Hakikaten çok güzel bir mekan. Şu karşıdaki yer neresi? Adalet Sarayı dediğimiz Ha, şimdi bina. temizle. Şu anda yıllardır tamiratta. Üstündeki gördüğünüz altın kubbeler falan daha yeni çıktı. Ben 30 senedir buradayım. Geldiğimden beri tamiratta. Ha, üst tarafı yeni bitirdiler. Evet. Burası da Sablon Meydanı diye tabir ediliyor. Bu bölgede de antikacıların daha önceden daha çok vardı. İkinci el eşyaların, kaliteli ikinci el eşyaların alınıp satıldığı galeriler, sanat galerilerinin, resim galerilerinin bulunduğu bölge. Genelde hafta sonları bu meydanı konser için de kullanıyorlar. Buraya gelen yabancı turistlerin özellikle Orta Doğulu Japon turistlerin muhakkak ziyaret ettiği yerlerden biri bu bölge. Mağazalar çok iyidir herhalde. Lüks mağazalar vardır. Genelde lüks olmayan pek mağaza yok. Hepsi lüks Aha. olan mağazalar. Dekorlarıyla da eski olarak binalar olarak, yapılış tarzları olarak da etkileyici binalar var. Evet, şu çok güzel. Binayı nasıl süslemişler böyle ya? Çiçekler yapmışlar. Ha, dönme dolabı gördüm buradan. Evet. Herhalde bir 30 yıl sonra da o alttaki kısmı bitmiş olur. İnşallah. İçerisi ama çok güzel bir bina. Çok estetik bir bina.
merkez bölgede binaların belediyeden izinsiz tamiratına bile izin vermezler. Muhakkak bir belediyeden izin alınıp ondan sonra tamir yapılması gerekiyor. Eğer belediye izin verirse, eskisine uygun şekilde yapılacağını garanti edilirse o zaman izin veriyor. Dış binalara falan dokunmak kesinlikle yasak. Ben bu çerçeveyi beğenmedim, burasını alüminyum yapayım. Kafanıza göre herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Renkleri bile uydurmak zorundasınız. Bir modern bina yapacaksınız yanına. O binanın bile estetiği o eski binaya uygun olması gerekiyor. Çok önem veriyorlar Avrupa'da böyle şeylere. Çok dehşet derecede önem veriyorlar. Estetik bozulmasın diye uğraşıyorlar. Buradan istersen bir kuş bakışı bir görüntü yapalım. Tamam. Bu dönme dolabın bir hikayesi var mı? Yok, burası turistik olarak. Kaç senedir burada duruyor? Burası benim bildiğim 3 senedir var. Ha, daha çok eski değilmiş. Daha önce bir kere kuruldu, kaldırıldı, sonra sürekli şekilde kaldı. Yaz kış burada dönüyor. Ve 2 gün önce kalmış olsaydın, Belçika'nın en büyük panayırı burada kuruldu. Kaldırıldı şu anda. Aşağı yukarı 2,5-3 kilometre uzunluğunda bütün atraksiyon aletlerinin bulunduğu gelip geçici bir fuar alanı kuruluyor her yıl. Bir ay kalıyor. Bir ay sonra da kaldırılıyor. O da 2-3 gün önce kaldırıldı zaten. Bu asansör nereye gidiyor demiştin abi? Bu iki sokak aşağıdaki Antikacılar Çarşısı'na bağlantı için kuruldu. Hı hı. Çok işlevsel bir asansör. Çok kullanılıyor. Yolu kısaltıyor. Bu arada muazzam bir gün batımı seyredeceğiz. Çok güzel görünüyor. Belçika'nın en büyük kilisesi şu karşıda görmüş olduğunuz büyük katedral. Tepesi yeşil olan mı? Evet. Onun içinde de asansör var. Orada da seyir bir terası var. Oradan da seyir yapılabiliyor. Şu bina. Gözlemek için dürbünler de yerleştirmişler buralara. Kilise çanları çalmaya başladı. Şimdi biz asansöre doğru gidiyoruz. Asansörü deneyeceğiz. Mesela hiçbir reklam koyamamış. Sadece gölgeliklere koymuş reklamlarını. Binaya zarar verecek herhangi bir şey taktırmıyorlar yasal olarak. Kafalarına göre kimse burada bir şey yapamıyor. Bazı binaları böyle eski görüyorsun fakat içleri çok lüks. Dışarısıyla içerisi çok farklı mekanlar olabiliyor. Burası Antikacılar Sokağı. Evet. Orijinal adı ne? Fransız. Eglise Sablon ileride. Sablon'a giden. Araçlar görmesin diye kapatılıyor. Rue de Hort deniyor burası. Hort. Rue de Hort. Aha. Yüksek sokak olarak geçiyor. Okay. Bunun yani bu sokağın ve bu sokağın bir altı eskiden çok antikacılar vardı fakat antikaya eski önem verilmediği için çoğu kalktı. Artık kafeterya, türü şeyler açılmaya başladı onların yerine. Ama sokak yine güzel duruyor. Renkli renkli evler. Gerçi bütün Avrupa'da hep aynı tip sokakları çok gördüm. Aşağı yukarı bütün Avrupa hemen hemen stil olarak birbirine benziyor. Yapılaşma şekliyle çok benziyor. Bu bizim geldiğimiz asansör. Bu da Adalet Binası. Molenbeek. Buralar göçmen bölgeleriymiş. Molenbeek bölgesi Fas kökenli arkadaşların olduğu bölge. İksel bölgesi burada Afrika kökenlilerin yaşadığı bölge. Skarbek bölgesi Türklerin, Arnavutların, Bulgaristan vatandaşlarının, Romanyalıların, Polonyalıların yaşamış olduğu bölge. Kralın ofisine gidip gelirken kullandığı yolmuş burası. Evet, burası da Belçika'nın en lüks caddelerinden birisi. Avenue Louis. Avenue Louis. Bu bölgede gece hayatı da akşam bayağı meşhur. Akşamları meşhur. Kafeleriyle meşhur. Bilhassa arka sokakları. Gündüzleyin alışveriş merkezi olarak bayağı kalabalık. Markalı ürünlerin satıldığı mağazalar. Çok sağlam markalar var ya. Michael Kors, Boss.
Kulüp Med. Sanki Antalya'da bunun oteli vardı diye hatırlıyorum. Dünyanın her yerinde var. Bu çikolata markası Evet. Neuhaus. Bu otel. W Otel. Steigenberger. Burası başbakanların, cumhurbaşkanlarının kaldığı otelmiş. Şimdi konsoloslukların önünden geçiyoruz. Suudi Arabistan bayrağı. Brunei'ydi galiba ama. Bunlar konsolosluk binaları. Elçilik binaları. Çok güzel bir cadde bu. Yalnız hiç böyle büyük bir korumalı, korunaklı bir konsolosluk binasına rastlamadım daha. Ülke güvenli. Yani hep böyle çok kısa çitler var. Kocaman duvarlar yok, kale duvarı gibi zırhlı bir yerler görmedim hiç. Kanada. Fransa'yı geçtik. Romanya galiba. Şu Katar olması lazım. Konsolosluk binası deyince aklıma böyle çok korunaklı yerler geliyor. Önünde polislerin, askerlerin falan durduğu. Nizamiye olan falan. O sadece Brüksel'de Amerikan konsolosluğu var, elçiliği var. Onun önü ancak korunaklı. Diğer konsolosluklarda falan o kadar çok güvenlik önlemi yok. Türkiye'deki İstanbul'a açtıkları konsolosluk binası öyleydi. Amerika'nın olduğu her yerde aşırı güvenlik oluyor. Evet, seviyorlar. Burası kralın her gün gelip geçtiği yollardan birisi. Bu binanın arkası da kralın çalışma ofisi. Şimdi oraya bakacağız. Belçika hala kralla yönetiliyor. Evet, monarşiyle yönetiliyor. Ama sembolik değil mi? Sembolik olsa da Belçika kraliyetle yönetilen bir ülke. Belçika pasaportlarda dahi Belçika Krallığı diye geçer. Hı hı. Yani Belçika Cumhuriyeti diye bir şey yok. Monarşiyle yönetildiği için. Yollar da hep bomboş. Bizden başka çok az araba var. Burası kraliyetin ofisi. Kraliyet çalışma Şu ofisi. pembe olan yer mi? Evet. Bakım yapılıyor şu anda. Evet. Bu bina. Karşı binalarda bakanlık binaları. Bakın Belçika kralı her gün bu binaya çalışmaya geliyor. Şu anda bakım yapıldığı için böyle. Bu sağ taraftaki binalarda bakanlık binalarıymış. Şurada binanın ikinci katında Yunus Emre Derneği'nin logosunu görebilirsiniz. Yan sokakta Türk konsolosluğumuz var. Evet, Türkiye Konsolosluğu burası. Brüksel'deki konsolosluk binamız. Şu bayraklı bina Federal Parlamento binası. Bunun yüksekliğiyle kralın çalışma ofisinin yüksekliği aynı. Sebebi de her şeyde eşitiz. Kral halkın iradesinden daha güçlü değildir mesajı vermeye çalışıyorlar. Parlamento binası. Ulusal Tiyatro binası. Yukarıdan gördüğümüz kilise işte bu. Şimdi yakınına gidiyoruz. Güneş de çok güzel batıyor şu anda. Meşhur Godiva fabrikamız merkezi burası. Godiva. Amerika'da da çok meşhur bu. Ülkenin almış olduğu çikolata fabrikası. Belçika markası ama dünyada her yerinde tanınıyor. Çin'de bile bayağı şubelerini gördüm yani. Belçika bütün milli maçlarını burada yapıyormuş. Türkiye ile de daha önce herhalde burada Çok yaptık, maçlarına geldik. Türkiye-Belçika maçlarında buradaydık. Hakan Şükür'ün gol attığı yer burası mıydı? Onu hatırlamıyorum. Kaç senesiydi? 99 muydu ya? 96 olabilir bak. Kaleciden yüksek sıçramıştı. Öyle bir şey hatırlıyorum.
Burası da Belçika'nın ünlü Atomium isimli binası. Bunun içerisinde müze var. Aynı zamanda en üst tarafında seyir alanı olarak kullanılıyor. İçerisinde yürüyen merdivenler ve asansörler mevcut. Burası da Mini Avrupa, Mini Europe'un. Küçük Avrupa şehirlerinin minyatürleri var yani. Vay be. Şuna bak. Devasa. Las Vegas'taki devasa top gibi. Burası Brüksel'in sembol yapıtlarından bir tanesi. Dünyaca ünlü Atomium. Şu kısım komple kraliyete ait. Bu kısımda halka bağışlanmış olan topraklar. Şurası da kendi şahsi mülk. Burası mı? Kapı orada bak. İşte ben orada yavaşlayacağım biraz. Kraliyet ailesinin sarayı burası. Belçika Kraliyet Sarayı. Girişi de burası. Yaşadığı, Aslanlar. yaşadığı bölüm. Vay be. Burada yaşıyor. Her gün ofisine araçla gidiyor. 2 tane de motosikletli polis ona eşlik ediyormuş. Mütevazi bir hayat. Kral burada yaşıyor. Şurada görmüş olduğumda Çin evi. Onu da Çinliler mi yaptırmış? Evet. Şu anda havası açık değil. Tam kralın sarayının yakınına yaptırmışlar ha. Jest. Burası da Botanik Park. Kraliyete ait botanik. Yılda bir sefer açılıyor. Bir haftalık kadar zaman içerisinde dünyanın en nadide çiçek bitkileri burada sergileniyor. Şurası da Japon evi. Japonların Belçika kralına hediyesi olan yapıt. Şu anda tamiratta olduğu için kapalı, içerisine giremiyoruz. Japonların binasının karşısında da Çinlilerin binası var. Kralın bahçesi yani, daha doğrusu. Şu ne demiştin abi? Docks Brüksel? Burası alışveriş merkezi. Evet, şu anda göçmenlerin oturduğu bir mahalleye geldik. Adı neydi abi? Burası Skarbek. Skarbek. Gayet normal duruyor yani. Hatta güzel duruyor. Şimdi her bölgenin iyi ve kötü tarafları da var. Daha kötü tarafları da var. Daha güzel tarafları da var. İlle göçmen dediğimiz zaman çok kötü olacak anlamına gelmiyor. Karışık mahalleler de var. Genelde Brüksel merkezi karışık. Her türlü milletin beraber yaşadığı ama belli başlı mahalleler var yoğunlukta olarak. Arapların yaşamış olduğu Molenbeek mahallesi var. Türklerin Skarbek, Zencilerin ve Afrika kökenlilerin İksel bölgesi var. Böyle buna benzer bölgeler var. Şimdi burası Skarbek. Skarbek. Eskiden beri hep Türklerin yaşadığı bir mahalle. Evet. Ama sen bana anlatmıştın abi, dediğine göre buraya şu anda Romanlar ve Bulgarlar yerleşmeye başlamış. Polonyalılar, Ukraynalılar, çok karışık yapısı var. Türkler de şu anda başka daha dış kesimlere doğru çıkıyorlar. Evet. Türkler de bir ekonomik olarak güçlendikleri zaman şehir dışında yaşamaya başlıyorlar. Artık nüfusun çok büyük bir bölümü şehir dışında yaşıyor ya da eskiden binaları varsa çocukları yaşamaya başlıyor. Ekonomik özgürlükler çıktıktan sonra insanlar daha güzel yerlerde yaşamaya başladılar. Daha rahat yerlerde, konforlu yerlerde yaşıyorlar artık. Bu bölge şu anda Arapların ve Türklerin, Bulgaristanlıların, Romanyalıların, Polonyalıların yoğun olmuş olduğu bir bölge. Ve en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi de
Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan hafta sonları yoğunluklu olarak bu bölgeye alışverişe gelmekteler. Daha çok gıda üzerine ve tekstil üzerine marketlerimiz var. Onları gördüğünüz üzere %80-90 Türk alışveriş yerleri. Burasına, bu alışveriş merkezinde Brabant alışveriş sokağı olarak geçiyor. İstersen bir dönüş yapayım, şöyle bir tur atalım. Kısa bir tur. Şu anda kapanmışlardır. Şu anda kapalı. Burası Arap, Türk ve Pakistanlıların yoğun olduğu alışveriş caddesi. Şu anda boş ama hafta sonları ve gündüzleyin aşırı derecede kalabalık oluyor burası. Genelde mağazalar var. Şimdi dönerciler başladı. Kuyumcular, marketler, gelinlikçiler. Birazcık yalnız çok fazla çöp gördüm. Etrafta hem poşetler var hem de böyle çöpler dökülmüş her tarafa. Evet, akşamüstü böyle. Bu bölgede genel evlerin olduğu sokak, hemen alışveriş yeri arkası. Şuralar. Evet. Gare du Nord. Benim ilk geldiğim yer, evet, burası. Brüksel'e. Hiç görmemiştim burayı. Araç. Buradan gidiş var. Varsa bu yöne doğru gidelim. 6'lı, 7'li, 8'li gruplar halinde yürüyen insanlar çıkıyor karşıma. Ve bir sürü çöp. Her şehrin görünen ve de görünmeyen yönleri var. Maalesef burası da görmek istemediğimiz yönlerden biri. Fakat mevcut. Buraları çekiyorlar mı hiç YouTuber'lar acaba? Bilmiyorum. Ben hiç rastlamadım. Her tarafa grafitiler yazmışlar. Duvar Evet, yazıları gençler var. burada grafitiye çok meraklı. Her yere grafiti yapıyorlar. Boş buldukları yerlere. Bazıları çok güzel. Genelde Avrupa şehirlerinde tren garları ve çevresi böyle yerlerle meşhur. Yani şu sokağı gören birisi Avrupa demez herhalde. Yani Balkanlarda bir ara sokak falan zannedebilir. Buradaki belediyeler yabancıların bulunduğu sokaklara pek para harcamak istemiyorlar. Çünkü onlardan pek fazla vergi almadıkları için ya da getto oluşturdukları için oralara pek el değdirmiyorlar. Ama diğer bölgelerde hemen birkaç sokak ilerisinde çok güzel sokaklar, mahalleler mevcut. Burada hayatınız boyunca kalıp Türkçe konuşarak hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Hiç yabancı dil bilmenize gerek yok. Fransızca öğrenmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Burada öyle çok Türk yaşıyor mu? Çok Türk yaşıyor. Buranın Türklerin en yoğun olduğu bölge Brüksel'de. Hayır yani Bu burası. hiç dili öğrenmeden yaşayan çok Türk var mı? Var. Var. Önceden çok meşhurmuş. Fakat Belçikalılar kalmayınca fazla. Şu anda Belçikalıların çoğu da ateist bu arada. Evet, öyle bir istatistik görmüştüm. Bu kilise yani şu anda Türk mahallesinin başlarında duruyor. Merkezinde olan bir kilise. Türkler buraya göç ettikten sonra burayı bırakmışlar mı buraya gelmeyi? Burası aşırı derecede kullanılan bir kilise değil. Ama güzel bir kilise. Kullanılıyor. Hafta sonları kullanılıyor. Belçikalıların da zaten çoğu ateist olduğu için çok bir ibadete önem vermiyorlar. Bu bölge Bulgaristan göçmeni Türklerin ve Türklerin beraber yaşamış olduğu sokaklardan bir tanesi. Önceden en yoğunlukta Türkler vardı.
Şu anda Bulgaristanlara geçmiş durumda burası. Bu arada Belçika'da cami var mı hiç? Var. Şimdi çok güzel camiler var. Yeni yapılan camiler Minaresi var mı? Minaresi olan, dışarıda olan cami de var. Ama ezan yok değil mi? Dışarıda ezan okutulması yok. Yasak. Şu anda yok. Ama Levent börek. Ama şu anda şöyle bir gerçek var. Avrupa'da İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden 3 tane ülke var. Bir tanesi Belçika, ikincisi Avusturya, üçüncüsü İspanya. Resmi din olarak kabul edilmiş durumda. Şu anda İslami Temsilciler Kurumu da var. Onlar hem Araplar, Türkler ve diğer etnik gruplardaki Müslümanları temsil etme yeteneğine sahip. Bu cadde boydan boya Türk restoranları, marketleri, pastaneleriyle ünlü bir caddemiz. Burasına Küçük Anadolu diyorlar. Demin geçtiğimiz o diğer caddelerden daha güzel. Burası Türklerin en yoğun olduğu merkez yerlerden bir tanesi. Belçika'daki Türk Caddesi'ni görüyorsunuz. Burası Diyanet Kurumu. Hangisi? Burası. Şurası. Evet. Aa evet, Diyanet Vakfı. Diyanet Vakfı. Sağda da Fatih Camii var. Onun yanında da Hicret Camii var. Aşağıda Ak Cami var. Daha aşağıda bir camimiz daha var. Başka yerlerde. İbadet konusunda pek sıkıntımız yok yani. Evet, Fatih Camii ve minaresi de şurada. Evet. Yaprak döner, Metin pide, Buranın Kasap da köftesi Abdullah. ve çorbası çok güzel. Beyran et. Has Pizzeria, Payitaht, Brüksel Restoran, Lale Pide, Çankaya, Hatay Künefe, Nihal Fırın, Tekince Kebap, Hasene Belgium, Levent böreği geçmiştik zaten buradan. Çiğ köfteci Ömer var. Topuz Kado Center. Vallahi hepsi Türkçeydi ya. Harika. Resmen bir anda ışınlandık abi Türkiye'ye. Ömür boyu devam ettirebilirsin burada. Evet. Şu sokakta yani hiç Fransızca bilmene gerek yok. Her şey Türkçe. Müşteriler de Türk herhalde. Karışık. Yani hafta sonları Belçikalılar da bayağı yoğunluğu var. Hı hı. Evet, şurada Türk Hava Yolları var. Evet. Hatta buradan direkt Eskişehir'e uçak kaldıran bir firmamız da var. Şimdi bir köfteciye geldik burada. Beyran Et Restoran. Buranın köftesi meşhurmuş. Aa, çorbalar da var. Evet, özellikle beyran çorbası da meşhur. Kahvaltıları var çok güzel. Serpme kahvaltısı 25 euro 2 kişilik serpme kahvaltı. 13 euroya 1 kişilik serpme kahvaltı var. Nur Dağı var. Çoban, Beyran. Burası bayağı nitelikli bir restoran ya. Öyle herhangi bir kebapçı değil yani. Döner, İskender falan değil. Bayağı güzel yemekler var. Patlıcan kebap, karışık ızgara. Beyran Mix Green. 2 kişilik karışık ızgara 36 euroymuş. 3 kişilik 54 euro. Mezeler, köfteler. Antep yöresine özgü beyran çorbası. Burada sadece burası yapıyormuş Brüksel'de. Biz de geldik bunu denemeye. Şu an çok sıcak ama. Çok güzel ya. Özlediğimiz tatlar. Belçika'ya gelirseniz Beyran'a mutlaka uğrayın derim. Limonlu da sıkalım şöyle. Afiyet olsun. Bir de tuzu eksik. Tuz. Sağ ol abi. Sen de köfteyi bekliyorsun. Köftesi de meşhurmuş buranın. Evet. Bilhassa köftesi de meşhur çoğu.
şansım hep Anteplilerden yana gidiyor. Almanya'da da Antep sofrası yemiştim. Burada da Cengiz abiyle beraber geldiğimiz yerde Antep'ten beyran çorbasını denemiş oldum. Anteplilere buradan selam yolluyorum. Gerçekten harika yemekleri var. Şu anda da gece vakti Brüksel sokaklarını geziyoruz. Bu gündüz gördüğümüz kiliselerden birisi. Gece vakti dönme dolabımız böyle görünüyor Brüksel'de. Bu şatonun adı Port de Namur, yani Namur kapısı olarak geçiyor. Şu anda inşaat olduğu için biraz kalabalık. Hele yazın buraları full doluyor yani. Arap mahallesi yani Arap burası. mahallesi gibi. Zaten bu arka tarafta. Sokaklara hep böyle masalar atmışlar abi Araplar. Evet. Hep buralarda yiyip içiyorlar. Arka taraf komple onların sokağı. Stalingrad olarak geçiyor. Aha. Onların lezzetleri. Nargile falan da içiliyordur. Hepsi var. Bu heykeli gündüz vakti çekmiştim. Önünde tıklım tıklım ana baba günüydü. Şu an gece vakti geldik buraya. Hiç kimseler yok. Gördüğünüz gibi. Bomboş. Kimsecikler yok. Bu waffle'lar da buranın meşhur waffle'larıymış. Şimdi meydana geldik de meydanda böyle herkes kendi müziğini yapıyor. Oturmuşlar böyle. Plajda oturur gibi müzik çalıyorlar. Burada da ışık şovlar yapılıyormuş ama bu akşam ışık şova denk gelemedik maalesef. Tarihi tiyatro binası Brüksel. Boulevard Le Monniere'miş burası. Deburker olarak geçiyor burası. Deburker meydanı. Arka taraf Le Monnier. Eskiden burada tramvaylar mı geçiyordu abi? Bu eski fotoğrafları bir görsen. Asıl canlılığın olduğu yer de burası. Arkamızdaki cadde. Şöyle yürüyelim istersen abi. Bugün hafta içi olduğu için mekanlar biraz kapalı, çok fazla insan yok ama hafta sonları buralarda tıklım tıklım insanlar dolu oluyormuş. Gece hayatı Brüksel'de bayağı canlıymış. Türk malı mı bu? Türk markası. Türk markası. Arkadaşlar bu HFC, KFC gibi bir marka yaratmışlar ama açılımı Halal Free Chicken, yani helal serbest tavuk. Helal Free Chicken. Çıtır Chicken var. Onlar da bir marka oluşturdular. 17'ye yakın da onların şubesi var. Yani girişimcilerimiz de bayağı yaratıcı. Gece vakti Kurumsallaşmaya sokaklar başladılar. böyle. Sokaklarda hep Arapça duyuyorum abi. Genelde hep galiba Faslılar yaşıyor buralarda. Çoğunlukla. Bu bölge onların bölgelerine daha yakın olduğu için buraları akşamları gezmek amacıyla kullanıyorlar. Bu arkadaş da Almanya'dan geldi. Burada açtı şubesini. Yaklaşık 4-5 şubesi vardı. Şimdi bir şubeye düştü herhalde. Şu ne binası? Burs binası. Yani borsa binası. Ha. Geldik Buraya. borsa binasına. Ala Burs olarak geçiyor. Ama Türkçesi borsa binası. Borsa binasına ne kadar özenmişler ya. Milano'da da gittiğim borsa binası çok iyiydi. Her tarafında heykeller vardı. Bu da öyle. Burası Boulevard Ansbach olarak geçiyor.
Ne farklı güzel bir şey. Arapça müzikler geliyor. Belçika'da. Millet göbek atıyor, el çırpıyor. Arapça müzikler dinliyorlar. Ve burası şehrin göbeği. Brüksel'in göbeği. Kültür değişimi yaşanıyor Avrupa'da. Şimdi barların olduğu sokaktan arabayla geçiyoruz. Ama şu anda ortalık biraz sakin. Olduğu için kapalı. Hem de hafta içi. Çok Saat mekan kaç? kapalı. Saat tam gece yarısı. 12. Şu anda kapandı birçok mekan hafta içi olduğu için. Evet. La belle la belle la belle me champagne, love me insane, flowers and chocolate in a color that matches my